Ahmet Akbaş, 39 yaşındayım. 40'a merdiven dayadık. Özel bir sektörde çalışıyorum. Bu bölgenin çocuğuyum. İzmit bölgesinin. Aslen Kandıralıyız. Böyle yüksek bir yere Kandıralıyız. Altını çizelim abi. Kandıra Akçavalıyız. Burada kendimize bir yer edindik. İki çocuğum eşimle beraber burada hafta sonları kaçamağı yapalım diye bir yer yaptık ama pandemiden dolayı burada yaşamaya başladık. Sanırım buralarda da ömür geçecek gibi gözüküyor. Betonarme yerine prefabrik evi tercih ettik. Sebebi, en önemli faktörü hızıydı. Çok kısa sürede, yaklaşık 4-5 gün gibi bir sürede firma gelip bütün montajı tamamlayıp buradan tüm teşkilatıyla beraber geldi. 4,5-5 gün sonra toparlayıp gitti. Bizim için en önemli şey buydu. Çünkü betonarme evde uzun süre usta çalıştırıyorsunuz. Gel git, nakliye, montaj, işin takibi, herkesiyle ayrı ayrı tek tek uğraşmanız bizim için zordu. Özel sektörde çalışıyoruz. Sürekli izin alıp bunları takip etme şansımız çok olmuyor. Aynı zamanda biraz da maliyetti. Hem hız hem maliyet, ikisi bir harmanlayınca prefabrik evde karar kıldık. Kararımızdan da memnunuz şu an için. Isı ve ses izolasyonu prefabrik evlerde betonarme evlere yakın. Yani aynı olmasa bile yakın. Tabii bu biraz da sizin tercihinizle alakalı. Firma tercihinizle veya firmanın sizi yönlendirmesiyle de alakalı. Şimdi en çok duyduğumuz şikayetler arasında biz bu prefabrik yaptırmadan önce yağmur şikayeti, rüzgar şikayeti vardı. Ama firma bizi yönlendirdi ve çatıya işte OSB membran takviyesi yaptık ve şu anda ciddi yağmur alan bir bölgede olmamıza rağmen herhangi bir yağmur sesi almıyoruz. Rüzgar sesi de almıyoruz. Isıda da betonarme gibi geç ısınmıyor. Soba yaktığınız zaman hemen sobanın bulunduğu ortam gayet iyi ısınıyor ama diğer odalarda tabii bir sobalı olduğu için soğuk devam ediyor. Oralara da bir soba konulursa bir sıkıntı yaşanacağını ben sanmıyorum. Ama çabuk ısınıyor. Tabii sürekli yanması gerekir. Çabuk da soğuyor. Bunu da göz önüne almaları gerekir arkadaşlar. Genel problem, evet. Biz bu evi tasarlarken eşimle beraber çay içerken beraber çizerek tasarladık. Sadece yaz için işte gideriz orada hafta sonları vakit geçiririz, yaz tatillerinde vakit geçiririz. İzmit'e merkeze de yakın olsun diye düşündük. Ama bazı kriterlerimiz vardı, onları biraz geniş tutmaya gayret etmiştik. Acabalarımız vardı, keşke bu kadar düşünmese miydik diye. Ama bu işte hiç dünyanın da beklemediği bir pandemi bizi buraya hapsetti. Ama biz burada hapis hayatı da yaşamadık. İyi ki de geniş yapmışız, iyi ki de bunları da düşünerek hareket etmişiz. Şu anda yaz kış içerisinde çok rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Özellikle yazın çok daha iyi, çok daha keyifli. Ama tabii insanlar kendileri böyle kendilerinin çizebileceği evleri yaparlarken çok daha geniş düşünerek hareket ederlerse en başta sonraki süreçte de çok daha rahat edeceklerdir. İdeal evi tercih etmemizin sebebi tamamen eşim. İlk başta eşim bu süreçte birçok firma üzerinde araştırma yaptı. Bu firmayı da Instagram'dan bulmuş, takip alıyor. Birçok İzmit'te, Adapazarı'nda ve İstanbul'da birçok firmayı gezdik. Bu gezdiğimiz firmalardan bir tanesi de İdeal Ev'di. Eledik. Son 2 firmaya kadar düşürmüştük. Son 2 firmada da İdeal Ev'i tercih ettik. Biraz fabrikasının oluşu, satış sonrası servisinin iyi oluşu, oradaki satış danışmanı arkadaşımızın gösterdiği samimiyet, biraz da samimiyeti tercih ettik. Ekonomik olarak da diğerleriyle arasında bizim makul bulduğumuz bir fark vardı ve işin gerçeği çok uzun süre araştırıldıktan sonra bu firmayı seçtik ve en sonki nokta samimiyetti. Samimiyete istinaden de burada kaldık. Hala da samimiyet devam ediyor. Hiçbir organik bağımız da yok. Bunun altını özel çizerek söylemek istiyorum. Hiçbir organik bağımız yok. Sadece orada başlayan bir merhabayla başlayan bir biz geldikle başlayan bir dostluğumuz hala devam ediyor. Durum bu. Eklemek istediğim bazı şeyler var. Evet, insanlar geliyorlar, evlerimize bakıyorlar. Biz bu eve başlarken çok maddi imkanımızın çok iyi olduğu söylenemez. Ama hayalleri de ertelemek istemedik. İnsanlara buradan söyleyeceğim şey, yani bu tarz şeyleri çok uzun vadeli hayaller kurarak, planlayarak, tasarlayarak
yapmak çok zor. Bence aklında, niyetinde olan her kim var ise az olur, öz olur ama bir şekilde çok gecikmeden hayatındakini, hayalindekini hayatına bir şekilde yansıtması gerekiyor. Bence çok gecikmesinler. Bunlar emeklilik hayatı değil. Bugünün ihtiyaçları hep böyledir. Çünkü insanlar bir şekilde bunu emekli hayatı olarak adlediyorlar ama öyle değil. Doğa bizim için bir ilaç. Hele hele bu yaşadığımız dönem içerisinde hepimiz için çok büyük gereklilik. Söyleyeceğim şey bu, ertelemesinler. Ertelemesinler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.